İncirlik'teki Amerikan nükleer silahlarından kurtulmalıyız. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ikinci yılının tamamlandığı gün asker kayıplarının 30 bin olduğunu söyledi. Bu sayının gerçeği yansıtmadığını herkes biliyor. Ancak görünen o ki Ukrayna lideri son Ukraynalıya kadar savaşa devam kararı almış bir konumda. Ukrayna lideri emredileni yapıyor. İnsan kaybı bir yana, 2 yıl önce kendi egemenliğinde olan Donbas bölgesi kaybedilmiş, Azak denizinden tamamen çıkarılmış ve altyapısı büyük hasar görmüş Ukrayna'nın tekrar toparlanması için trilyon dolara yakın fona ihtiyaç var. Yarın savaş dursa bile Ukrayna bugün maaşları dış borçlarla ödeyen bir ülke. Emperyalist ve kapitalist ülkeler Ukrayna'nın kaynaklarına, zenginliklerine çökme planlarını çoktan tamamladılar. Neticede savaş kapitalist ekonomiler için bulunmaz bir fırsattır. Başta Anglo-Sakson, Japon, Güney Kore, Fransız bankerler ve çok uluslu şirketler olmak üzere neoliberal dünya Ukrayna'nın onlarca yıllık sömürü planını yapmış durumda. Savunma firmaları mutlu. Savunma firmaları ise savaşın uzaması ve silah satışlarının artması için her şeyi yapıyor. Siyasetçiler bu vizyonun bilincinde ucuz Ukraynalı kanını Zelenski liderliğinde olabildiğince uzun süre harcamak için barışa yanaşmıyorlar. Rusya'nın bu savaştan kazanarak çıkmaması için her türlü gayreti gösteriyorlar. Zira eğer Rusya bu savaştan bir barış anlaşması ile kalıcı şekilde Donbas bölgesi ve Azak denizini sınırlarına katarak çıkarsa, Ukrayna fiilen bölünmüş olacak ve NATO, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği kaybetmiş olacak. Bu durum, Pasifik'te Çin'le yaşanacak asıl güç mücadelesi için jeopolitik perspektifte kötü bir başlangıç olacak. NATO başı kesik horoz gibi. Diğer yandan NATO Genel Sekreteri, İngiltere Başbakanı ve Fransa Devlet Başkanı'nın ısrarla vurguladığı savaşı Rusya'nın kazanmasına izin veremeyiz söyleminin içinin nasıl doldurulacağı belirsiz. Başı kesik horoz gibi hareket ediyorlar. Geçen hafta içinde stratejik Avdiivka şehrinin düştüğü ve Rusya'nın kara cephesinde inisiyatif ve hareket serbestisini ele geçirdiği bir konjonktürde, savaşın ikinci yıl dönümünde NATO Genel Sekreteri Stoltenberg şöyle diyor: Ukrayna NATO'ya katılacak. Bu sadece zaman meselesi. Biz sizleri o güne hazırlarken NATO, Ukrayna'nın yanında olmaya devam edecektir. Aynı günlerde Fransa Devlet Başkanı Macron, Ukrayna'ya kara birliklerinin gönderilmesini göz ardı edemeyiz diyebiliyor. Ya da aynı günlerde Karadeniz'de Rus donanma unsurlarının batırılması veya hasar görme vakalarında İngiliz Kraliyet Donanması'nın doğrudan rolü olduğu Almanya sayesinde basına sızdırılıyor. Buradan şunu anlıyoruz ki son 2 yılda yaşananlara rağmen Atlantik Blok en azından Ukrayna'nın egemen bütünlüğünün kabul edildiği Minsk anlaşmalarını geri teptiği 23 Şubat 2022 ile aynı yerde duruyor ve Amerika Birleşik Devletleri namına savaşın devamını istiyor. Ama nasıl? O zaman şöyle bir muhakeme yapabiliriz. Ukrayna'nın NATO üyeliği ancak kesin bir zafer sonucu başarılabilir. Yani Rusya'nın askeri alanda yenilerek siyasi alanda barış konferansı talep etmesi, ayrıca Donbas'tan, Kırım'dan, Azak denizinden tamamen geri çekilmesiyle söz konusu olabilir. Bu ise son 6 ayda karada yaşanan Ukrayna geri çekilmeleri göz önüne alınırsa imkansıza yakın bir hedef.
Kaldı ki Rusya'ya tarihinde büyük yıkım getiren gerek Napolyon, gerekse Hitler'in istila rotalarının Beyaz Rusya ve Ukrayna üzerinden geçtiği tarihi gerçekleri paralelinde Rus devlet jeopolitiğinin Putin olsa da olmasa da bu kuşatmaya izin vermeyeceğini ortaya koyuyor. Böyle bir durum diğer yandan Donbas bölgesinde Rusça konuşan Ortodoks Ukraynalıların tekrar Katolik Ukrayna ve Nazi kökenli elitlerin baskısına geçmesi demektir ki 2014 sonrası bölgede yaşanan kanlı olaylar ve katliamlar göz önüne alınırsa bölgeden Rusya çekilse bile 2 yıldır yaşanan savaş ve düşmanlık nedeniyle bölge halkının tekrar Ukrayna egemenliğini kabul etmesi de imkansıza yakın. Batı ne yapmaya çalışıyor? O zaman NATO ve batılı liderler neyi hedefliyor? Bunun cevabı Amerika Birleşik Devletleri'nin her alanda küresel liderliği kaybetmesiyle açıklanabilir. En azından Biden yönetimi Amerika Birleşik Devletleri seçimleri tamamlanmadan Ukrayna'da barışa yanaşmayacaktır. Biden, Ukrayna'da NATO, Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri karşısında kazanmış bir Rusya ile seçimlerde başaramaz. Nasıl ki 1980 başkanlık seçimlerinde Carter, İran rehine krizini yönetememekle suçlanıp iktidara geldiğinde Amerikalı rehineleri kurtarma propagandası yapan Ronald Reagan karşısında yenilmişse, Biden da bu koşullarda Ukrayna Savaşı'nın çıkmasını teşvik eden lider olarak Rusya karşısında yenilgiyi kabul edemez. Kongredeki Ukrayna yardımının gecikme nedeni de budur. Cumhuriyetçiler Biden'ın Ukrayna üzerinden zayıflamasını tercih ediyor. Amerika Birleşik Devletleri gerilerken Avrupa Birliği devletlerini de peşinden çekmektedir. Almanya, İngiltere ve Fransa'da ekonomik göstergeler menfidir. Avrupalı çiftçiler ayaklanmışlardır. Polonya gibi Ukrayna Savaşı'nın en önde destekçisi bir ülkede Ukrayna'nın tahılını taşıyan konvoylara saldırı oluyorsa durum normal değildir. Almanya'nın ekonomik daralmaya girmesine, enerjinin pahalılaşmasına Alman halkı daha ne kadar tahammül edecektir? Amerika Birleşik Devletleri kuzey akım boru hatlarına Amerikalı ünlü gazeteci Seymour Hersh'in detaylarını yazdığı üzere istihbarat ajansları ve özel kuvvetleriyle sabotaj icra ettirdiğinden bu yana 1,5 yıl geçti. Alman halkı milyarlarca euro vergileriyle yapılan bu boru hatlarının nasıl yok edildiğini bilmiyor. Zira Alman devleti soruşturma bile açmadı. Diğer yandan Amerikan LNG ihracatının 2000 yılına dünya payı %2 iken bugün %20 oldu. Her cinayetten sonra sorulanı soralım. Cui bono? Kimin işine yaradı? Şüphesiz Rus gazından koparılan Avrupa pahalı Amerikan LNG'sine muhtaç edildi. Amerika Birleşik Devletleri vassalı Avrupa Birliği'ni daha zor günlere hazırlıyor. Görünen o ki Amerika Birleşik Devletleri Avrupa'yı Rusya ile daha gergin ve daha zor dönemlere hazırlıyor. Biden yönetiminin 2024 bitene kadar Avrupa devletlerini Trump gibi NATO karşıtı ve Amerika Birleşik Devletleri'ni içine kapayacak bir liderin devletin başına geçme riskini dikkate alarak bu devletleri halk ve hükümetleriyle savunma güvenlik devletlerine dönüştürmeyi hedeflediği göz ardı edilmemelidir. Sadece savunma bütçelerini arttırmaları yetmiyor. Aynı zamanda halkların da kriz ve savaşa hazır olması ve 79 yıllık barış döneminden yeni bir savaş dönemine geçmeleri hedefleniyor. Neticede Avrupa Birliği ülkeleri özellikle son 70 yıldır Amerika Birleşik Devletleri stratejik koruma şemsiyesi altında refah devleti oldular.
Amerika Birleşik Devletleri şimdi geri ödeme günü geldi diyor. Avrupa Birliği'nin çekirdek kurucu devlet halkları kuyruklar, işsizlik, enflasyon, yokluk, kıtlık, savaş gibi zorluklarla karşılaşmadılar. Bu tip toplulukları tekrar savaş ve yokluk dönemlerine hazırlamak kolay değildir. Avrupalı çiftçiler düşen gelir seviyelerini protesto için haftalardır Brüksel caddelerinde protestolara devam ediyorlar. Gelir seviyesinde düşmeye bu kadar tepki veriliyorsa, Amerika Birleşik Devletleri çıkarları uğruna Avrupa topraklarına yansıyacak savaşın yaratacağı dengesizlikler çok daha büyük olacaktır. Maalesef Türkiye'de özellikle 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanı ve parlamento seçimleri sonrası Amerika Birleşik Devletleri, NATO ve Avrupa Birliği yönünde ciddi rota değişikliğine girdi. Dışişleri ve Savunma Bakanlığımızın içinde bulunduğumuz ekonomik kriz ve finansal baskılar altında akıl karışıklığı, rota çizememe ve vizyon eksikliğine rağmen Amerikan neokon etkisindeki savunma ve dış politika uygulamalarına destek vermesi gelecek açısından pek de umut verici değildir. Daha da öte, gerek Gazze'de gerekse dünyanın diğer alanlarında ahlaken ve siyaseten çöken ve gerileyen Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği'nin dayatma ve rotalarına dışişlerimizin son 70 yıldaki gibi büyük bir sadakatle bağlanması anlaşılır değildir. Almanya, Fransa, Avrupa Birliği kaderini belirleyici devletler. Amerika Birleşik Devletleri işgalinin 1945'ten bu yana devam ettiği Almanya, bu süreçte Amerika Birleşik Devletleri kışkırtmalarına ve yönlendirmelerine en yakın ülke olmaya devam ediyor. Bu durum iç siyasi dengeleri alt üst etmektedir. O nedenle Amerikan kışkırtmalarına daha fazla uyum sağlayacaklarını söylemek zordur. Amerika Birleşik Devletleri'nin Normandiya çıkarmasıyla kurtardığı Fransa'nın durumu daha zor. Afrika'dan dışlanmış Fransa, içeride göçmenler, azınlıklar başta olmak üzere ciddi sosyal ve ekonomik sorunlarla uğraşıyor. Amerika Birleşik Devletleri kırbacı ve iç baskılar arasında gidip geliyorlar. Macron'un boyunu aşan NATO beyanatlarının Amerika Birleşik Devletleri baskısı ile Ukrayna'da dökülen ucuz Ukraynalı kanının devamı için olduğunu anlıyoruz. Zira kısa süre sonra geri adım atıldı. Amerika Birleşik Devletleri Avrupa'nın dayanma sınırlarını zorlayacaktır. Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği'nin Rusya-Ukrayna savaşının devamına yönelik azim ve kararlılığı devam edecektir. Zira Amerika Birleşik Devletleri gerileyen hegemonyasını devam ettirebilmek için 79 yıldır yatırım yaptığı Avrupa'nın kendi jeopolitik çıkarları için sonuna kadar, daha doğrusu yeter artık denene kadar kullanacaktır. Rusya bunun farkındadır ve savaşın uzamasına hazır olduğunu anlıyoruz. Nükleer risk devam ediyor. Rusya Devlet Başkanı Putin, başkanlık seçimlerine 2 hafta kala bir konuşma yaptı. Ve burada NATO'nun Ukrayna'ya doğrudan müdahalesinin ve savaşın uzun menzilli silahlarla Rus topraklarına genişletilmesinin trajik sonuçlar doğurabileceği konusunda uyarıda bulundu. Konuşmasında en önemli kısım şöyleydi: onların topraklarındaki hedefleri vurabilecek silahlarımız da olduğunu anlamalılar. Bütün bunlar nükleer bir çatışmayla ve dolayısıyla medeniyetin yok edilmesiyle sonuçlanma tehlikesi taşıyor. Bunu anlamıyorlar mı? Batılı liderler Ukrayna'daki savaşı bir çizgi film izler gibi ele alıyorlar. Benzer bir uyarı da bir ay önce Rus Dışişleri Bakanı Lavrov'dan geldi. 30 Ocak 24 tarihinde medyaya yaptığı açıklamada şöyle dedi:
NATO, Rusya'yı düşman ilan ettiği için planlamalarımızda Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve Fransa'nın nükleer silahları ile Amerika Birleşik Devletleri'nin nükleer silah bulundurduğu 5 NATO ülkesindeki nükleer silahları tek bir nükleer silah cephaneliği olarak kabul ediyoruz ve planlamamızı buna göre yapıyoruz. Çok uyanık olmalıyız. Ben Rusya-Ukrayna savaşının nükleer bir tırmanmaya neden olacağını düşünenlerden değilim. Fakat tarihin yaratıcılığını göz ardı edemeyiz. Putin, Rusya'nın en güçlü olduğu alan nükleer silah caydırıcılığını her konuşmasında kullanırken, Amerikalı generallerin nükleer silaha düşkünlüğü medyaya yansıyor. 27 Mart 2020 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri Avrupa Kuvvetleri Komutanı, NATO Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı olan Orgeneral Todd Walters, Amerika Birleşik Devletleri Senatosu'nda şunları söylemişti. Ben, esnek mukabele içinde nükleer silahları ilk kullanan olmayı savunuyorum. Amerika Birleşik Devletleri Stratejik Kuvvetler Komutanı Oramiral Charles A. Richard da 2021'de görevdeyken yazdığı Proceedings dergisi Şubat 2021 sayısında 21. yüzyılda stratejik caydırıcılığın oluşturulması başlıklı makalesinde nükleer silahları ilk kullanan taraf olmaları gerektiğini belirtiyordu. Şöyle diyordu: Rusya veya Çin'le bölgesel bir krizin hızla nükleer silahları içeren bir çatışmaya dönüşebilme olasılığı var. Karşılaşacağımız bir çatışmaya değil, tercih ettiğimiz çatışmaya hazırlanmalıyız. Biz onların saldırganlığını kontrol altında tutabilmeliyiz. Onların girişimlerine boyun eğmemiz, Amerika Birleşik Devletleri'nin karşılık vermede isteksiz ya da yeteneksiz olduğu algısını yaratacaktır. Bu durum onları daha da cesaretlendirecektir. İncirlik'teki nükleer silahlardan kurtulmalıyız. Bugün Amerika Birleşik Devletleri'nin yarısı Avrupa'daki üslerde bulunan 200 taktik nükleer silahı var. 0,3 ila 170 kilotonluk farklı başlıklara sahip B-61 nükleer bombalar İtalya, Almanya, Türkiye, Belçika ve Hollanda'daki hava üslerinde bulunuyor. İncirlik'te bulunan F-16 savaş uçaklarından atılması planlanan B-61 bombaları ile Malatya Kürecik'te NATO maskesi altında işletilen X-band radar aslında Türkiye'ye hiçbir fayda sağlamıyor. Buna karşılık Türkiye'yi genel nükleer harpte nükleer stratejinin karşı kuvvet bacağında Rus Dışişleri Bakanı'nın belirttiği gibi Rusya'nın açık hedefi haline getiriyor. NATO, nükleer silah kullanım doktrinine göre taktik nükleer silahları ateşlemek için son kararı nükleer silaha sahip ülke veriyor. Yani Amerika Birleşik Devletleri. Bir yandan kullanımında hiçbir yetkimiz olmayan bu silahlar bizi nükleer silahların hedefi haline getirirken, diğer yandan irademiz dışında çok hızla gelişecek bir nükleer tırmanmada Alman Dreadnought'u Göbe'nin Yavuz adıyla Rus limanlarını 110 yıl önce bombalamasına benzer şekilde ülkemizi bir emrivakiye sokma potansiyeline sahip. Türkiye'nin kullanımında hiçbir yetkisi olmadığı bu silahlar ve radar Türkiye'den uzaklaştırılmalıdır. İçimizdeki Amerikan mandacılarının büyük direniş göstereceğini bilerek buradan teklifimizi yapalım. Bu bombaları Girit'e, radar üssünün de Güney Kıbrıs'a taşınması Türkiye'nin geleceği için çok daha ehvendir. Tarihten bir hatırlatma yapalım. Bundan 62 yıl önce Amerika Birleşik Devletleri ile Sovyetler Birliği dünya siyasi tarihine Küba füze krizi olarak geçen gerginlikte nükleer savaş eşiğine gelmiş, Ekim 1962 Amerika Birleşik Devletleri için çok sıkıntılı bir ay olmuştu. Bu kriz
bir yıl sonra suikastle hayatını kaybedecek Başkan John Fitzgerald Kennedy ve Sovyet lider Nikita Khrushchev'in soğukkanlı liderliği sayesinde atlatılmıştı. Ancak 2002 yılından sonra ortaya çıkan bilgi ve belgelere göre savaşı önleyen sadece iki lider değildi. Küba açıklarında Atlantik derinliklerinde görev yapan 4 Sovyet dizel elektrik denizaltısından B-59'un komutanı binbaşı Savitski, krizin en kritik anında gemideki tek taktik nükleer torpidoyu satıhtaki Amerikan savaş gemisine karşı ateşleme kararı verdi. Onu caydıran gemide bulunan kıdemli birlik komutanı Arkhipov oldu. Bu gerçek 22 yıl önce açıklanan arşiv belgeleriyle ortaya çıktı. Eğer bu nükleer torpido ateşlenmiş olsaydı, nükleer tırmanma tetiklenecek ve bugünkü dünya şüphesiz çok farklı olacaktı. Bugün her iki tarafta da Arkipovlara ihtiyaç var. Nükleer ipotek ve Machiavelli'den ders. İncirlik'te bulunan Amerikan taktik nükleer silahları Türkiye'yi nükleer ipotek altında tutmaya devam edecektir. Bu, yeni dünya düzeninin kurulduğu ve Amerikan neokonlarının sınır tanımayan kriz yaratma potansiyeli ve kışkırtma sicilleri göz önüne alındığında son derece riskli ve tehlikelidir. Bu bombalar orada kaldığı sürece ciddi milli güvenlik tehdididir. Maalesef zamanında Yunanistan kadar olamadık ve bu bombaları NATO sever mandacılarımız topraklarımıza kabul etti. Bu bombaların Türkiye'ye hiçbir katkısı olmadığı açıktır. İradesi Amerika Birleşik Devletleri'nde olan bu ölümcül nükleer silahlar topraklarımızda yer almaya devam etmemelidir. 16. yüzyılın ünlü İtalyan devlet adamı ve düşünürü Machiavelli, bir devletin savunmasını başka bir devletin iradesine bırakmasının tuzaklarını şöyle özetliyor. Hükümdar yahut devlet, yardımına yabancı askerleri çağırmaktansa, başına ne gelirse gelsin, kendi işini kendi görmelidir. Hele hükümdarların ya da devletin kendisini bu yabancı devletin tasarrufuna tabi bırakması en kötü şeydir. Düşmanla yapılacak herhangi bir barış, düşmana verilecek herhangi bir şey, o hükümdar veya devlet için bu anlaşmadan daha az zararlı olur. Cem Gürdeniz.